Bulunmaz Hint kumaşı. Dünyanın en ince dokusunun yok edilişi. Bir kumaşın yüzüğe sığdığını hayal edin. Birkaç metre değil, tam 50 metre. İp gibi ince, hava gibi hafif. Sanki madde değil de, sabahın erken saatlerinde bir nehrin üzerinde süzülen sise dokunuyorsunuz. İçinden ışık geçiyor. Ama bu saydamlık ipekten gelmiyor. Pamuktan geliyor. Bu bir masal değil. Bu tarihin kayıt altına aldığı, seyyahların şaşkınlıkla kaleme aldığı, imparatorların saraylarında titizlikle korunan bir kumaşın tanımı. Dakka muslini. Mısır firavunlarının mumyalarına sarılmış. Roma senatörlerinin övdüğü bir lüks. Moğol imparatorlarının tek giysi olarak kabul ettiği. Marie Antoinette'in Paris salonlarında fısıldattığı. Jane Austen'ın mektuplarında hayranlıkla andığı. Bu kumaş, dünyanın bildiği en ince pamuklu kumaşıydı. Ve adları şiir gibiydi. Baftaha, dokuma rüzgar. Abravan, akan su. Şabnam, çiğ tanesi. Bu adlar yalnızca bir kumaşı değil, o kumaşın fiziksel sınırları aşan, dokunulduğunda varlığını neredeyse hissettirmeyen yapısını anlatıyordu. Ve bu mucize kumaş yok edildi. Bilinçli olarak. Sistematik biçimde, kâr hesabıyla. Bu, o yok oluşun hikayesidir. Ama aynı zamanda bu, dünyanın en büyük ekonomik soygunlarından birinin, bir halkın yüzyıllık emeğinin, bilgisinin ve kimliğinin nasıl çalındığının da hikayesidir. Hindistan'ın Altın Çağı. Britanya Doğu Hindistan şirketinin denizlere açılmadan önce, yani 17. yüzyılın başlarında, Hindistan dünyanın tartışmasız tekstil üretim merkeziydi. Bu bir abartı değil, dönemin verilerinden çıkan, Avrupalı tüccarların kendi kayıtlarına düşürdüğü nesnel bir gerçekti. Hint tekstili, 17. ile 18. yüzyıllar arasındaki dönemde, Avrupa'ya yapılan ihracatta baharat ticaretini geçerek birinci sıraya yerleşti. Hollanda Doğu Hindistan şirketinin kayıtları, Bengal'den yapılan alımların kendi toplam Asya ithalatının %40'ını oluşturduğunu ortaya koyuyor. İngiliz ve Hollandalı şirketler birlikte, her yıl 1 milyondan fazla parça Hint kumaşı satın alıyordu. Dakka şehri, 180 binden fazla dokumacıyı barındırıyor. İran'dan, Portekiz'den, Hollanda'dan gelen tüccarlar, nehir kenarındaki büyük kervansaraylarda konaklıyordu. Nüfusu Moğol döneminin zirvesinde yaklaşık 1 milyona ulaşan Dakka, Doğu'nun Venedik'i diye anılıyordu. Moğol Bengali, tek başına dünya ekonomisinin yaklaşık %14'ünü üretiyordu. Ve bu zenginliğin kalbinde ne yatıyordu? Pamuk. Daha doğrusu, pamuktan yapılan, dünyada başka hiçbir yerde üretilemeyen bir kumaş. Fransız tüccar Jean-Baptiste Tavernier 17. yüzyılda şöyle yazmıştı. Bu bez o denli yumuşak ve ince ki, bedenin üzerinde hissini bile vermez. 9. yüzyılda Arap tüccar Süleyman ise şunları aktarmıştı. Bu ülkede öyle bir kumaş yapılıyor ki, başka hiçbir yerde eşi yoktur. O denli ince ve narin bir maddedir ki, bu kumaştan yapılmış bir elbise, yüzük taşının deliğinden geçirilebilir. Bu abartı değildi. Kayıtlar, tek bir ipliğin uzunluğunun 1000 yarda aştığını ve 2425 iplik sayısına ulaşıldığı gösteriyor. Bugünün en gelişmiş teknolojisiyle bile ancak 500-600 iplik sayısına erişilebildiği düşünüldüğünde, bu rakam yalnızca tarihi bir başarıyı değil, yitik bir medeniyetin mucizesini de anlatıyor. Muslin çeşitlerinin her birinin kendi adı vardı. Mulbuzkas, yalnızca imparatorun giyebileceği. Huna, tül gibi. Baftaha, dokuma rüzgar. Her biri, kendi başına bir sanat eserinin adıydı. Ve bu sanat eserleri yalnızca Dakka'dan değil, Banaras'tan, Malva'dan, Surat'tan çıkıyordu. Hindistan'ın dört bir yanı, kendine özgü desen ve tekniklerle dünyanın büyük bir bölümünü giydiriyordu. Ama bu çağın bir sonu olacaktı. Ve o son, silahla değil, defterle, fermanla ve buharla geldi.
Doğu Hindistan Şirketi. Bir tüccardan hükümdara. 31 Aralık 1600 tarihinde Kraliçe 1. Elizabeth, bir grup İngiliz tüccarına Doğu Hindistan'da ticaret yapma ayrıcalığı tanıyan kraliyet fermanını imzaladı. Britanya Doğu Hindistan Şirketi böyle doğdu. İlk niyeti basitti: Hindistan'ın zenginliğinden pay almak. Şirket başlangıçta gerçekten yalnızca bir ticaret kuruluşuydu. Hint kumaşlarına Avrupa'da muazzam bir talep vardı. Şirket bu talebi karşılayan bir aracıydı. Ama ilk yarım yüzyıl içinde bu tablo değişmeye başladı. Şirket ticaret konuşlandırmalarını güçlendirirken, aynı zamanda askeri varlığını da artırıyordu. Surat'ta, Madras'ta, Bombay'da ve Bengal'de kaleler inşa etti. Yerel yöneticilerle antlaşmalar imzalayarak toprak hakları elde etti. Ve işte o kritik yol ayrımına gelindi. Bir tüccar kalmak mı, yoksa hükümdar olmak mı? 23 Haziran 1757, Palasi Köyü, Bhagirathi Nehri kıyısı. Bengal'in son bağımsız navabı Sirajuddaulah, kendi komutanı tarafından ihanete uğradı. Robert Clive komutasındaki 3000 kişilik şirket ordusu, 50.000 kişilik navab ordusunu 11 saatte ezdi. Sirajuddaulah kaçtı, yakalandı ve öldürüldü. Plassey Savaşı her şeyi değiştirdi. Şirket artık ticaret kuruluşu değil, Bengal'in gerçek yöneticisiydi. 1765'te Bengal ve Bihar'ın vergi toplama yetkisi resmen şirkete devredildi. Bu an, sömürünün boyut değiştirdiği andı. Artık ticaret kârı yetmiyordu. Toprak geliri de şirketin kasasına akacaktı. Bengal'in yüzyıllardır biriktirilen hazineleri Londra'ya doğru akmaya başladı. Dokumacıların köleleştirilmesi. Plassey Savaşı'nın yarattığı en derin ve en kalıcı yara, savaş meydanında değil, dokuma tezgahlarının başında vuruldu. Şirket, Bengal'in yönetimini ele geçirince ilk işlerinden biri dokumacı ağını kendi kontrolüne almak oldu. O zamana kadar Hint dokumacıları görece özgürdü. Birden fazla alıcıya mal satabiliyorlar, fiyat müzakeresi yapabiliyorlar, üretim koşullarını kendileri belirleyebiliyorlardı. Şirket bu özgürlüğü tek bir hamlede bitirdi. Yerel aracıları ortadan kaldırdı ve kendi atadığı ajanlar aracılığıyla sistemi yeniden kurdu. Bu ajanlar, dokumacılara avans veriyordu. Ama bu avans bir destek değil, bir kementti. Avansı kabul eden dokumacı, artık yalnızca şirkete satmak zorundaydı. Fiyatı şirket belirliyordu. Genellikle maliyetin altında. Reddetme hakkı yoktu. 1772 yılında Bengal'i gezen William Bowles şunları yazdı: Hintli dokumacılar, şirket apanlarınca zorla sözleşmelerle bağlanıyor. Mallarını başka kimseye satamıyorlar. Baskı, dayak, hapis ve zorla işçi çalıştırma, dönemin olağan yöntemleriydi. Romesh Chandra Dutt ise 1902'de kaleme aldığı çalışmasında, dokumacıların bu dönemde günde tam bir öğün yemek bile çıkaramayacak ücret aldığını belgeler. Bazıları borç batağında boğularak tezgahlarını terk etti. Kimisi köyünü bırakıp kaçtı. Dededen kalma meslekler, bir nesil içinde yok oldu. Lord Clive, 1765 yılında bizzat şunu itiraf etti: Şirket görevlileri adına hareket eden ajanların zulüm ve baskı kaynağı açmış olması, İngiliz adına uzun süre utanç verecektir. Ama bu itiraf, hiçbir şeyi değiştirmedi. Kaliko yasaları, parlamentonun ticaret silahı. Doğu Hindistan şirketi, Hindistan'dan kumaş alıp Avrupa'ya satarken, Britanya'da bir başka cephe açılıyordu. Hint kumaşlarının İngiltere'deki başarısı, yerli yün ve ipek tüccarlarını dehşete düşürmüştü. 17. yüzyılın sonlarında, Hint pamukluları İngiliz pazarlarında tam anlamıyla bir çılgınlık yaratmıştı. Renkli, dayanıklı, yıkanabilir ve İngiliz yününden çok daha ucuzdu.
Kadınlar, Hint baskılı kumaşları tercih eder oldu. Bu durum, yerli dokumacıların ekmeğini doğrudan tehdit ediyordu. 1697'de öfkeli bir kalabalık, Londra'daki Doğu Hindistan şirketi binasına saldırdı. Kaliko giyen kadınlar sokakta saldırıya uğradı. Kiminin elbisesine asit döküldü, kiminin giysisi yırtıldı. Parlamentoya binlerce imzalı dilekçe yağdı. Ve parlamento harekete geçti. 1700 yılında ilk kaliko yasası çıkarıldı. Boyalı ve baskılı Hint pamuklu kumaşlarının ithalatı yasaklandı. Ama kaçakçılık yaygınlaştı. 1721'de daha kapsamlı ikinci yasa geldi. Bu sefer hem ithal hem de yerli üretim pamuklu kumaşların satışı yasaklandı. Hint kumaşı giymek artık para cezasına tabi bir suçtu. Buradaki ironiyi fark etmek gerekiyor. İngilizler, Hint kumaşını Hindistan'da ezmeye çalışırken aynı anda kendi ülkelerinde de yasaklamışlardı. Ama iki yasanın amacı farklıydı. Birincisi, Hint pazarını İngiliz ürünlerine açmak, ikincisi kendi pamuk sanayisini koruyup büyütmekti. 1774'te yasalar kaldırıldığında, İngiliz üreticiler korunaklı bir ortamda güçlenmişlerdi ve sanayi devriminin makineleri onları Hint kumaşıyla rekabet edecek noktaya taşımak üzereydi. Sanayi devrimi ve tarihin en büyük fiyat sırrı. James Hargreaves, 1764'te iplik eğirme makinesini icat etti. Richard Arkwright, 1769'da su gücüyle çalışan çerçeveyi geliştirdi. Edmund Cartwright, 1785'te buharlı dokuma tezgahını kurdu. Ve bu buluşlar birleşince, dünya tekstil üretimi tarihin en büyük kırılma noktasına geldi. İngiliz fabrikaları artık bir dokumacının yıllarca süren emeğini haftalar içinde tamamlayabiliyor. Hem daha hızlı hem daha ucuz üretebiliyordu. 1800'lerin başında İngiltere'nin fabrika kumaşı, Hindistan'ın el dokumasının 1/10 fiyata piyasaya sürülüyordu. Ama şunu bilmek gerekiyor. Bu makineler bile başlangıçta Hint kumaşının kalitesiyle rekabet edemedi. Tarih bunu açıkça gösteriyor. İngiliz kumaşı, Hint kalikosu kadar ince değildi. Rekabet edemediklerinde ne yaptılar? Hükümetin kapısını çaldılar. 1813'te Hindistan'dan gelen pamuklu kumaşa uygulanan ithalat vergisi %85'e ulaşmıştı. Hindistan kendi kumaşını Britanya pazarına satmak istediğinde, kumaşın değerinin neredeyse 2 katı vergi ödemek zorundaydı. Öte yandan İngiliz fabrika kumaşları, Hindistan pazarına %3,5 gümrükle giriyordu. Bu vergi asimetrisi, tarihin en büyük ticaret silahlarından biriydi. Hint kumaşı kendi üstünlüğüne rağmen, pazarda rekabet edemez hale geldi. Ve rakamlar konuşmaya başladığında, tarihin trajedisi gün yüzüne çıktı. 1800-1860 yılları arasında, Hindistan'dan tekstil ihracatı %98 oranında düştü. Aynı dönemde, Britanya'dan Hindistan'a tekstil ithalatı 6300 kat arttı. Bu sayıları salt ekonomik veri olarak okumak, içlerindeki dramı görmemek olur. Bu sayılar, dakikada 180.000 olan dokumacı sayısının 10.000'lere düşmesi demekti. Bu sayılar, nesilden nesile aktarılan dokuma bilgisinin bir kuşakta yok olması demekti. Bu sayılar, Bengal'in dünya tekstil ticaretindeki %25'lik payının 10 yıllar içinde %2'ye düşmesi demekti. Bir şehrin ölümü. 1640'ta Dakka'nın nüfusu yaklaşık 200 bindi. 1786'da da aynı rakam geçerliydi. 1800'de de. Ama 1830'lara gelindiğinde bu sayı yarı yarıya düşmüştü. 1824'te bölgeyi ziyaret eden Anglikan Piskopos, Dakka'yı şöyle tanımladı: büyük bir harabenin şehri. Şehir ölmüştü. 1800'de Dakka'nın yıllık muslin üretiminin değeri 26 lakh rupi civarındaydı. Birkaç 10 yıl içinde bu rakam fiilen sıfıra indi. Milyonlarca dokumacı iş imkanını yitirdi. Kimileri tarım işçisi olmak zorunda kaldı. Kimileri
yüzyıllarca elleriyle yaptıkları işi bir daha yapamadan ölüp gitti. Peki bu büyük çöküş yalnızca piyasa rekabetinin mi sonucuydu? Şirketin politikaları çok daha doğrudan ve kesindi. Bengal'den pamuk ihracatına %75 oranında vergi uygulandı. Bengal'in ürettiği kumaşlar İngiliz pazarına girmeye çalışırken bazen %100'ü aşan gümrük duvarlarıyla karşılaşıyordu. 1813'te şirketin ticaret tekeli kaldırıldığında ise Manchester'ın fabrika sahipleri üstlerine binen her engeli silerek Hindistan pazarını doğrudan işgal etti. Ucuz İngiliz kumaşı, sıfıra yakın gümrükle Hindistan pazarlarını kapladı. Daha önce ihracatçı olan Hindistan, bir anda dünyanın en büyük tekstil ithalatçısına dönüştü. Futi Karpas'ın ortadan kalkışı. Dakka Musli'nin yok oluşunda son ve belki de en çarpıcı etken, vergi tablolarında değil, toprağın ta kendisinde saklıydı. Muslin dokumak için olağanüstü ince bir ipliğe ihtiyaç vardı. Bu ipliği üretmek için de dünyada yalnızca bir yerde yetişen pamuk gerekiyordu. Futi Karpas. Bu bitki, yalnızca Dakka'nın 12 mil güneydoğusunda, Meghna Nehri kıyısında yetişiyordu. Başka hiçbir toprakta, başka hiçbir iklimde aynı kaliteyi vermiyordu. Lifleri olağanüstü inceydi. Sıradan pamuktan farklı olarak, Meghna'nın sularında ıslandığında şişip dağılmak yerine bükülüyor ve güçleniyordu. Bu sayede o denli ince bir iplik eğrilebiliyordu ki modern makine teknolojisi bile aynı düzeye ulaşamamaktadır. Ve Britanya kolonyal tarım politikaları bu mucizevi bitkiyi öldürdü. Şirket, Bengal'de tarımı yeniden düzenledi. Çay, jüt, çivit boyası, bunlar İngiliz sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerdi. Bengal çiftçileri bu ürünleri ekmeye yönlendirildi. Zaman zaman zorla. Futi Karpas tarlaları, zamanla jüt tarlalarına dönüştü. 19. yüzyılın sonlarında, Futi Karpas artık Meghna kıyılarında yetişmiyordu. Bitki neslini tüketti. Ve bir bitkiyle birlikte, o bitkiyle var olan bir bilgi, bir zanaat, bir kültür de yok oldu. 2013'te başlatılan Bengal Muslin projesi, bu bitkinin DNA'sını analiz ederek ona yakın bir tohum bulmayı hedefledi. Yıllarca süren araştırmalar, Futi Karpas'a %70 oranında benzer bir bitki keşfetti. Meghna kıyısında ekimler yapıldı ve 2015'te ilk hasat gerçekleşti. Ama elde edilen iplik sayısı 300'ü geçemiyor. Orijinal muslinin 1/5 kadardı. Bilgi ölmüştü. Fiziksel bir şey yok olduğunda yerine bir şey koyabilirsiniz. Ama nesiller boyunca aktarılan, sadece ellerin değil tüm bedenin bildiği o bilgi bir kez kaybolduğunda, onu geri getirmek yüzyıllar alabilir. Kurumsal soygun, servet akışı teorisi. 19. yüzyılın sonlarında, Hindistanlı aydınlar, yaşananları adlandıracak kavramlar geliştirmeye başladı. En kapsamlısı, 1867'de Dadabhai Naoroji tarafından ortaya konan servet akışı teorisiydi. Naoroji, Hindistan'ın sömürge döneminde sistematik biçimde kendi kaynaklarından uzaklaştırıldığını savunuyordu. Hesaplamalarına göre 1757'den 1947'ye kadar Hindistan'dan İngiltere'ye aktarılan servetin toplamı 1 milyar pound'un üzerindeydi. Bugünün satın alma gücüyle bu rakamın 10 trilyon dolara yaklaştığını tahmin eden tarihçiler var. Mekanizma basit ama örtük bir akıştı. Şirket, Bengal'in vergi gelirlerini kullanarak Hindistan'da üretilen malları satın alıyor ve bunları Avrupa'ya ihraç ediyordu. Yani Hintlilerin vergileri, kendi topraklarından alınan malların bedelini ödüyordu. Hindistan ne altın ne de başka bir karşılık almıyordu. Kendi hazinesini boşaltıyordu. Romesh Chandra Dutt'un titiz araştırmaları bu dönüşümü net biçimde ortaya koyuyordu. Hindistan, mamul mal ihraç eden bir üreticiyken hammadde ihraç eden bir sömürgeye dönüştürüldü. Hindistan'ın dünya sanayi üretimindeki payı, 18. yüzyılın başında yaklaşık %25 iken 1900'e gelindiğinde %2'ye inmişti. Bir yüzyılda 12,5 kat düşüş.
Aynı dönemde Britanya'nın payı %1'den %18'e çıktı. Bu iki sayı birlikte okunduğunda, ortada şüpheye yer bırakmayan bir transfer vardır. Hindistan'ın ekonomik kapasitesi Britanya'ya aktarıldı. Efsane ve gerçek, parmak kesme hikayesi. Hindistan'ın tekstil çöküşünü anlatan, halk anlatılarının en yaygını parmak kesme hikayesidir. Pek çok ağızda dolaşır. Britanyalı yetkililer, Dakka'nın en usta muslin dokumacılarının sağ el başparmaklarını kestirdi. Böylece bir daha o ince dokuyu yapamasınlar diye. Bu hikaye son derece güçlü bir imge yaratıyor. Ve tarihçiler arasında gerçekten tartışmalıdır. İddiayı destekleyen doğrudan ve belgelenmiş bir kaynak bulunmamaktadır. Ama bu hikayeyi tümüyle reddetmek de yanlış olur. William Boltz'un 1772 tarihli raporunda, dokumacıların fiziksel baskıyla boyun eğdirildiği aktarılmaktadır. Başka bir belgede ise dokumacıların zorla çalıştırılmaktan kaçınmak için kendi başparmaklarını kestiği yönünde bir anlatım yer almaktadır. Yani eylemin faili şirket değil, çaresizlikle hareket eden dokumacıların kendisiydi. Tarih yazımında bu tür anlatımlar, genellikle gerçek bir dehşetin figüratif ifadesine dönüşür. Fiziksel bir parmak kesilmemiş olabilir. Ama binlerce dokumacının iş yapmaktan alıkonulması, zorla başka meslek dallarına sürülmesi, ekonomik kıskaca alınması, bunlar gerçektir ve belgesi vardır. Belki halk hafızası, bu gerçeği somutlaştırmak için o keskin ve dehşet uyandırıcı sembolü seçmiştir. Ne olursa olsun şunu söylemek mümkündür. Fiziksel parmak kesilmesi kanıtlanmamış olsa da, Britanya kolonyal politikasının uyguladığı ekonomik parmak kesme, rakamlarla ve belgelerle ortadadır. Bengal kıtlıkları, yıkımın en ağır bedeli. Tekstil sanayisinin çöküşü Bengal'i yalnızca ekonomik açıdan değil, biyolojik anlamda da vurdu. Şirket yönetiminin ilk büyük kıtlığı, 1769-1770 yıllarında Bengal'i kasıp kavurdu. Yüzyıllarca dokuma ve ticarette geçimini sağlayan köylüler, aniden ne işi ne de geliri olan insanlara dönüşmüştü. Romesh Chandra Dutt şunları yazdı. 1769 yılının başlarında yüksek fiyatlar yaklaşan kıtlığın habercisiydi. Ama arazi vergisi her zamankinden daha sert biçimde toplanıyordu. Bengal nüfusunun yaklaşık 1/3, yani 10 milyon insan, bu kıtlıkta hayatını kaybetti. Kıtlık döneminde şirket ajanları taneyi tekelleştiriyor, stokluyor ve felaketten kâr etmek için yüksek fiyatlarla satıyordu. 1770 kıtlığı, Bengal'in muslin dokuma geleneğinin fiilen bitişi oldu. Pek çok ustanın o kıtlıkta hayatını kaybetmesiyle nesiller boyu aktarılan bilgi, onlarla birlikte toprağa girdi. 1943'te İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında Bengal'i vuran büyük kıtlık ise, bu trajik mirasın son halkası oldu. 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Tarihçiler, Churchill hükümetinin Hindistan'dan yardım ve gıda taleplerini büyük ölçüde reddetmesinin kıtlığı derinleştirdiğini belgelemektedir. Kolonyalizmin mirası buydu. İnsanları yaşatacak altyapıyı değil, kar elde edilecek ham maddeyi geliştirme politikası. Gandhi'nin çıkrığı ve direnişin sembolü. Yüzyılın başında bir barikat kuruldu. Ama bu sefer tüfekle değil, çıkrıkla. Mohandas Gandhi, yerli tekstil üretimini yeniden canlandırma meselesini siyasi bir eylem biçimine dönüştürdü. Siyadesi hareketi, yani kendi toprağımızın ürünleri hareketi, Britanya mallarını boykot etmeyi ve kendi el yapımı kumaşları, Khadi'yi desteklemeyi öngörüyordu. Gandhi'nin çıkrık başındaki o meşhur fotoğrafı, yalnızca bir anın değil, bilinçli olarak seçilmiş bir sembolün görüntüsüydü. Kendi ipliğini kendin eğir, kendi kumaşını kendin doku mesajı, bir üretim yöntemi değil, siyasi bir manifestoydu. Gandhi şunu söylüyordu: Britanya bizi, kendi dokuduğumuz kumaşı giymekten alıkoydu. Kendi çıkrığımızla kendi özgürlüğümüzü dokumalıyız. Bu çıkrık, Hindistan Ulusal Kongresi'nin bayrağına işlendi
ve sonunda bağımsız Hindistan'ın bayrağında Asoka çarkı yerini aldı. Bir dokuma aleti, bir milletin sembolüne dönüşmüştü. Swadeşi'nin ekonomik etkisi sınırlıydı. Britanya kumaş üretimini dramatik biçimde sarsamadı. Ama kültürel ve siyasi etkisi yadsınamaz. İnsanlara, kendi geleceklerini inşa etme kapasitesine sahip olduklarını hatırlattı. Ve 15 Ağustos 1947'de Hindistan bağımsızlığını ilan ettiğinde, o çıkrık sesi hala uzaktan yankılanıyordu. Tarihin aynasından bugüne, evrensel dersler. Hindistan tekstil endüstrisinin çöküşü, birkaç yüzyıl öncesine ait uzak bir coğrafyanın hikayesi gibi görünebilir. Ama içindeki dersler, herhangi bir ekonomi ve herhangi bir dönem için geçerliliğini korumaktadır. Birincisi, üstünlük dokunulmazlık değildir. Hindistan dünyanın en iyi kumaşını en yüksek kalitede üretiyordu. Bu üstünlük onlarca nesil boyunca kazanılmış ve sürdürülmüştü. Ama fiyat dengesizliği, tarifelerle oluşturulan yapay duvarlar ve rakibi kanunen zayıflatan politikalar bu üstünlüğü ekonomik olarak anlamsız kıldı. Kalite tek başına yeterli değildir. Pazar koşullarını şekillendiren güce sahip olmak da gerekmektedir. İkincisi, ham madde ihraç etmenin tuzağı hala geçerliliğini koruyor. Hindistan kendi pamuğunu ham haliyle İngiltere'ye gönderiyor ve Manchester'ın fabrikalarında işlenmiş olarak geri alıyordu. Bu tuzak, bugün de pek çok gelişmekte olan ekonomide farklı biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Her aşamada katma değer, üretim zincirinin sahibine kalır. Üçüncüsü, teknolojik dönüşümü görmek ve ona hazırlanmak hayati önemlidir. Sanayi devrimi, Hint tekstilinin pazardaki üstünlüğünü daha Hint tüccarları farkına varmadan değiştirmişti. Bugünün yapay zeka ve otomasyon devrimleri, benzer bir hız ve kapsamla gerçekleşmektedir. Dördüncüsü, bilgi kaybedildiğinde geri gelmesi son derece güçtür. Futi Karpas soyu tükendiğinde ve ona eşlik eden insan bilgisi de yok olduğunda, ne kadar para ne kadar irade harcanırsa, harcansın onu geri getirmek yüzyıllar alabilir. Geleneksel bilgi bir yedek değil, aktif olarak korunması gereken canlı bir varlıktır. Ve beşincisi, bu hikaye bize devlet egemenliğinin ekonomik koşullarla nedenli iç içe geçtiğini göstermektedir. Sirajuddaullah'ın yenilgisi yalnızca askeri bir yenilgi değildi. Aynı zamanda Bengal'in kendi ticareti üzerindeki egemenliğini kaybetmesiydi. Ve bu kayıp, ardından gelen her felaketin zeminini hazırladı. Sonuç, dokuma rüzgarın ardından. Victoria ve Albert Müzesi'nin Londra'daki koleksiyonunda birkaç parça Dakka muslinisi sergilenmektedir. Cam arkasında duran bu kumaşlar için eğildiğimizde, yüzyıllar önce Meghna Nehri kıyısında sabahın erken saatlerinde çiğ inerken genç kadınların parmaklarıyla eğirdiği o mucizevi ipliği görmek mümkündür. Ama o müzeye adımını atan her Bangladeşli ya da Hintlinin kalbinde bir çelişki yaşanır. Korunmuş ve sergilenmiş olmasına seviniyor. Ama aynı zamanda o kumaşın buraya nasıl geldiğini biliyor. Tarihin bu sayfası ne saf bir kurban anlatısıdır, ne de saf bir suçlama belgesi. İnsan tarihinin karmaşık gerçekliği, her zaman basit iyiler ve kötüler üzerine kurulmaz. Ama rakamlar konuştuğunda, politikalar incelendiğinde ve insanların hayatlarına bakıldığında, ortak bir tablo ortaya çıkıyor. Dünyanın en ince kumaşını üreten bir halk, en kaba politikaların kurbanı oldu. Bu hikaye Osmanlı'nın tiftik keçisinin öyküsüyle, Afrika'nın kaynaklarının yağmalanmasıyla, Latin Amerika'nın gümüşünün akıp gitmesiyle aynı kökü paylaşır. Bu güçlü devletlerin zayıflayan ekonomileri nasıl dönüştürdüğünün, ham maddeyi nasıl aldığının, bilgiyi nasıl sahiplendiğinin, pazarı nasıl yeniden şekillendirdiğinin evrensel hikayesidir. Futi Karpas'ın tohumları, yeniden Meghna kıyısında filizleniyor. Genç dokumacılar, yeniden tezgah başına oturuyor. Belki bir gün gerçek Dakka muslininin ipek gibi parlayan
özgün ışıltısı yeniden görülecektir. Ama önce o hikayeyi tam ve dürüst biçimde bilmek gerekiyor. Çünkü yitirilen bir şeyin gerçekten ne olduğunu anlamadan, onu aramak mümkün değildir.